19. yüzyılın o meşhur karamsar filozofu Arthur Schopenhauer'ın çok radikal hatta kışkırtıcı bir fikri vardı. Diyordu ki eleştiri dediğimiz şey aslında neredeyse hiç var olmamıştır. Peki her gün yaptığımız, maruz kaldığımız bu değerlendirme eylemi onun gözünde ne anlama geliyordu? Gelin bu ilginç konuya birlikte dalalım. Schopenhauer daha en başından masaya yumruğunu vuruyor ve diyor ki gerçek eleştirmenler o kadar nadirdir ki onlara ancak efsanelerde yaşayan zümrüdü anka kuşuna benzetebiliriz. Bu eleştiriye dair tüm bildiklerimizi sorgulamamız için gerçekten de çok güçlü bir başlangıç. Peki, Schopenhauer'ın bu kadar iddialı konuşmasının temelinde ne yatıyor? Aslında her şey, zevk adını verdiği tek bir kavrama dayanıyor. Bu kelime, onun bütün eleştiri felsefesinin kilit taşı. Schopenhauer'ın zevk derken kastettiği şey bizim günlük hayatta kullandığımızdan biraz farklı, onu bir netleştirelim. Ona göre bu, okulda öğretilen kurallara, ezberlenen formüllere dayanmaz. Tam tersine bir eserin kalitesini tamamen içgüdüsel olarak, doğuştan gelen bir estetik duyuyla anlama yeteneğidir. Yani bir sanat eserine bakıp hiçbir dış etki olmadan işte bu diyebilme kapasitesidir. Schopenhauer burada inanılmaz net bir çizgi çiziyor. Bir tarafta deha var, yani büyük bir eseri yaratabilen, adeta doğurabilen üretken bir güç, diğer taraftaysa eleştirel zevk var. Bu da o yaratılan büyük eseri tanıyabilen, onun değerini görebilen alıcı bir kapasite. Biri yapıyor, diğeri anlıyor. Bu ikisi, diyor Schopenhauer, apayrı dünyalardır. Peki, madem bu eleştirel yetenek bu kadar nadir bir şey, biz sıradan insanlar bir dehanın eserine bakarken nerelerde çuvallıyoruz? Schopenhauer'e göre odak noktamız tamamen kaymış durumda. İşte Schopenhauer'in tespit ettiği iki büyük hata. Birincisi, bir sanatçıyı en parlak anlarıyla değil de en zayıf anlarıyla, kusurlarıyla yargılamak. İkincisi ise elmalarla armutları karşılaştırmak gibi iki büyük dehanın kendine özgü niteliklerini yok sayıp onları birbiriyle kıyaslamak. Tıpkı bugün sosyal medyada sonu gelmeyen o mu daha iyi, bu mu daha iyi tartışmaları gibi. İşte bu iki günah bizi her zaman hatalı yargılara götürüyor. Schopenhauer'in çözümü ne peki? Çok basit bir ilkesi var. Bir dehanın değerini anlamak istiyorsanız onun en parlak anına bakın. En yükseğe çıktığı o zirveye bakın. Arada bir tökezlemesine değil. Ne de olsa en büyük şair Homeros bile ara sıra kestirirmiş. Ama önemli olan uyandığında yazdıklarıdır, değil mi? Şimdi konuyu biraz daha genişletelim. Sorun sadece kötü eleştirmenlerde mi? Schopenhauer'e göre hayır. Asıl büyük sorun bizzat halkın kendisinde, yani kitlenin kendisindedir. Schopenhauer burada hiç lafını esirgemiyor. Ona göre halkın büyük bir çoğunluğu ayırt etme ruhu dediği o yetenekten tamamen yoksun. Yani önlerine altınla bakırı koysanız aradaki farkı anlayamazlar. Kulağa acımasız geliyor ama onun tezi bu. Bunun sadece boş bir laf olmadığını kanıtlamak için tarihten verdiği örnekler gerçekten de insanın ağzını açık bırakıyor. Düşünsenize, Kopernik devrim niteliğindeki teorisini yayınlıyor ama dünya 100 yıldan fazla eski sistemde dönmeye devam ediyor. Ya da Newton, Hume, Kant, bu dehaların hepsi değerlerinin anlaşılması için bir ömür, hatta daha fazlasını beklemek zorunda kalmış. Bu da halkın büyük ve yeni fikirlere karşı ne kadar dirençli olabildiğinin bir kanıtı. Ve işte bu ayırt edememe durumunun trajik sonucu, ortalık vasat işlerle dolup taşıyor çünkü kitleler onu tüketiyor. Gerçek deha ise kenarda köşede fark edilmeyi bekliyor. Çoğu zaman da o tanınma ancak mezar taşına nasip oluyor. Günümüz içinde düşünün, algoritmaların bize ittiği popüler içerik okyanusunda kim bilir ne cevherler kaybolup gidiyor. Peki bu yozlaşma sadece halkın zevksizliğinden mi kaynaklanıyor? Hayır. Schopenhauer parmağını bir de kurumlara ve sistemin kendisine doğrultuyor. Bu ifade gerçekten çok çarpıcı. Normalde ne beklersiniz? Edebiyat dergileri, eleştiri platformları, bunların kaliteli eserler için bir süzgeç görevi görmesini, değil mi? Ama Schopenhauer'e göre durum tam tersi. Bu kurumlar, diyor, iyilerin önünü kesmek için bir araya gelmiş kötü kafaların ittifakına dönüşüyor. Peki bu yozlaşmayı, bu adaletsizliği mümkün kılan en büyük silah ne? Schopenhauer'e göre cevap tek bir kelime: anonimlik. Yani isimsizlik. Burada kurduğu benzetme o kadar güçlü ki. Diyor ki, anonim bir eleştirinin isimsiz bir mektuptan zerre kadar fazla otoritesi yoktur. Bir saniye düşünün, kapınızın altına atılmış, kimden geldiği belli olmayan bir mektuba ne kadar güvenirsiniz? İşte isimsiz bir internet yorumu da tam olarak bu.
Schopenhauer'in bu anonim saldırganlık sorununa bulduğu çözümse inanılmaz derecede basit, net ve öfkeli. 2 kelimeyle özetliyor her şeyi: seni alçak, adını ver. Bu, yüzünü gizleyerek konuşan herkese karşı bir meydan okuma aslında. Tamam, Schopenhauer mevcut sistemi yerle bir etti. Peki yerine ne koyuyor? Onun hayalindeki ideal eleştirmen, ideal sistem nasıl bir şey? Schopenhauer'ın ideal eleştirmen için aradığı nitelikler adeta bir süper kahraman profili çiziyor. Bakın ne diyor? Rüşvet kabul etmez, yozlaşmaz bir dürüstlük, olağanüstü bir bilgi birikimi ve bunlardan bile daha nadir bulunan keskin bir yargı gücü ve tabii ki en temel kural, asla ama asla anonim olmaz. İşte bu yüzden en başta onlara zümrüdanka kuşu dediğini şimdi çok daha iyi anlıyoruz, değil mi? Peki gerçek bir dehanın şöhreti nasıl yayılır? Schopenhauer'a göre bu "hadi oy verelim" diyerek olmaz. Bu yukarıdan aşağıya işleyen yavaş ve organik bir süreç. Önce en tepedeki o bir avuç üstün zihin dehanın farkına varır. Sonra onların hemen altındakiler onların yargısına güvenir ve peşlerinden gider. Bu otorite yavaş yavaş katman katman aşağı sızar ve en sonunda kitleler bu uzman görüşlerinin ağırlığı altında o dehanın büyüklüğünü kabul etmek zorunda kalır. Güzel hikaye. Ama şimdi soracaksınız, 19. yüzyılda yaşamış bir filozofun bu sinirli nutkunun bizimle, bugünün dünyasıyla ne alakası var? Alakası tam olarak şu: bizler anonim beğenilerin, klavyenin arkasına saklanarak yazılan bir yıldızlı ürün yorumlarının ve sonu gelmeyen internet trollerinin çağında yaşıyoruz. Schopenhauer'ın anonimlik eleştirisi sanki doğrudan günümüz sosyal medya kültürü için yazılmış gibi. Herkesin bir megafonu olduğu ve fikirlerin bir okyanus gibi üzerimize boca edildiği bu dünyada gerçekten değerli olanı, kıymetli olandan nasıl ayırt edeceğiz? Gerçek eleştiriye ne oldu? Belki de bu soruların cevabını aramak, Schopenhauer'i bugün okumanın en önemli nedeni.